Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Ekim günlerden pazartesi. Pazartesi oldu da ne değişti? Hiçbir şey arkadaşlar. Pazartesi de olsa, salı da olsa anlattıklarımız kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlar. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Sabahın köründe kalktım, hastaneye gittim arkadaşlar. Diyordunuz ki hocam hastasın, git hastaneye, git hastaneye. Gittim. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Turup gibiymişim arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Evet canlar, konumuz Bitcoin dedik. Tüm geçmiş olsun dileklerimizi aldık ve Bitcoin'de paylaşımlarımızı yeni açtığımız Eko Crypto Official Twitter kanalında İngilizce olarak. Niye İngilizce? Çünkü bilmiyorum, ben anlamadım yani bu sonki kanunları. Türklere ceza gibi oldu. Yani paylaşımlarımızı İngilizce yaptığımız zaman hiçbir problem olmuyor ama Türkçe yapınca sıkıntı oluyor dediler. Biz de İngilizce yaptık. Ne demişiz sevgili dostlar? Geliyorsunuz Eko Crypto Official'a, tıklıyorsunuz zaten gönderiyi çevir dediğinde. Bitcoin için kısa vadeli beklentimde bir değişiklik yok. Şimdi backtest'teyiz arkadaşlar. Şu an geri çekilmedeyiz. Ama sonrası bahar, bahçe, geri çekilme bölgesi olarak şu alt bölgeleri işaret ettik. Buraya inip yukarıya doğru dönecek dedik dün Twitter üzerimizde. Ardından yapmış olduğumuz, yine baktığımızda Bitcoin'de beklediğimiz hareketleri gene gönderiyi çeviriden bakabiliriz. İlk direncin 66.500, sonra 74.200'ler olduğundan bahsettik. Bakın buradan düşeni kırdı. Hareket başlıyor arkadaşlar. Yükseliyoruz artık. Ufak ufak uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz arkadaşlar şeklinde gene dün yaptık paylaşımlarımızı 14 saat önce. Solana videomuzun duyurusu. Bu arada bu videoyu sevgili dostlar ve bundan sonraki videoları Türkçe zaten vardı. İngilizce, Flemenkçe arkadaşlar, Fransızca, Almanca, birkaç tane daha Portekizce gibi dillerle de alt yazılı bir şekilde izleyebileceksiniz. Haberiniz olsun. Buradan özellikle gurbetçi arkadaşlara sesleniyorum. Portekiz'deyseniz Portekizce arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Almanya'daysanız Almanca, İngiltere İngilizce arkadaşlarınıza bu videoları izlettirebilirsiniz. Alt yazılar eklenmiştir. Sonra beğendiğim coinler. Chilis'i beğendiğimi ve hedef destek dirençlerinden bahsettik. Vın beğendiğimizden bahsettik. Aidio'dan bahsettik. PHA'dan bahsettik. Burayı takibe aldık. İyidir, güzeldir Bitcoin dedik bu takip ettiğimiz yerde arkadaşlar. Ne olmuş peki sonra? Bitcoin'de %3'lük yükseliş olmuş son 24 saat. Yani yükseliş olmadan önce bu konuya girmişiz. Genel piyasada %2,25'lik yükseliş, Bitcoin'de %3'lük yükseliş, Ethereum'da %2,67'lik yükseliş. BNB bu yükselişe kardeşleri kadar, arkadaşları kadar ayak uyduramamış. Sadece 0,90 yükselmiş. Solana'da da %3,68'lik yükseliş olmuş. Günün şampiyonu, günün en çok yükseleni Braid olmuş sevgili dostlar. %19'luk bir yükselişle. Brad aynı zamanda aylıkta %30, haftalıkta haftalıkta %30, aylıkta %40 ve yılbaşından beri alıp tutanlara da %200 kazandırmış bir proje. İkinci ENA güzel gitti. WorldCoin güzel gitti. Kedim geldi. Mokcoin güzel gitti. GRT, OM ve AV güzel gitti sevgili dostlar dünden bugüne. Gidemeyenler Popcat Sol. Popcat Sol'u da dün bahsettik. Ne oldu bu Popcat Sol'a? O kadar iyiydi, o kadar güzel gidiyordu. Vitalik Buterin sattı arkadaşlar. Dünkü videomuzun konu başlığı neydi? Ey Vitalik Buterin akıllı ol. Yapma böyle hareketlerdi. Dünkü videomuzun başlığı. Ama ne yazık ki Vitalik Buterin bizi dinlemedi. Sevgili dostlar, yakalandın. Yakalandın, yakalandın, yakalandın. Bunu vallahi yiyeceğim bir gün. Ondan sonra da hakimin karşısına efendim ben satanistim, dini sebeplerimden dolayı yedim. O yüzden beni serbest bırakın diyeceğim takım elbiseyle. Bugün yiyeceğim vallahi. Her neyse Tron'da var arkadaşlar. Evet, Popcat salı düşüşünü anladık. Vitalik Buterin sattı. Tron'da bir geri çekilme var. Chilis'i beğendik dedik. Chilis'te bir geri çekilme olmasından dolayı beğendik ama Chilis'te biz kârdayız arkadaşlar.
Neuro'da da yine Cardano'da da Link'te de Sei'de de yükselişe ayak uyduramama durumları var. Peki bundan sonra ne olur arkadaşlar? Göstergeler güçlü al diyor. Bitcoin'de yükseliş devam eder diyor. Osilatörler arkadaşlar. Müthiş osilatör. Momentum MACD al sinyali vermiş. Boğa gücü al sinyali vermiş. Hareketli ortalamalarda zaten bir al sinyali var. Hiçbir problem yok. Problem şu. Ne derler arkadaşlar? Piyasa yatırımcıları genelde parayı kaybetmemeye oynayacaksınız. Paramızı önce kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Sonrası sonra. Şimdi aldık mı Bitcoin'i? 64.810 dolar şu an. 64.800'den Bitcoin'lerimizi aldık. Altcoin'lerimizi aldık. Stop'u nereye koyacağız? Basit hareketli ortalama 200 ma şu an 63.355'ten geçiyor. 63.355'e stop koyacağız arkadaşlar. Fiyat 63.355'in altında kalırsa evet piyasa düşüyor. Evet kaybediyoruz. Evet piyasa tekrar ayıya girdi. Tekrar ölüyoruz, bitiyoruz, batıyoruz. Diyeceğiz 3-5 zararla piyasadan çıkacağız. Herkes çıkacak arkadaşlar. 63.350'nin altında kalırsa. Zararda olan da kârda olan da çıkacak bunun altında kalırsa. Bu bizim başımıza gelebilecek en kötü senaryodur. Bu tedbiri aldığımızda. Buraya stopumuzu koyduğumuzda. Bu ihtimal yüzde kaçtır? Bitcoin'in 63.350'nin altına inme ihtimali yüzde kaçtır derseniz %30, %20. Ama %70, %80 artık yönümüz yukarı. Artık buralara inmeyiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bitcoin'de şuradan baktığımızda MACD al sinyalini vermiş. Daha önce burada bir al sinyali vermiş, uçmuş. Şurada bir al sinyali vermiş, uçmuş. Şurada bir al sinyali vermiş, uçmuş arkadaşlar. Gene bir al sinyali, bir uçuş bekliyoruz. Bu uçuş daha önce bunları yaptığı için bu MACD ve Bitcoin MACD'si gene aynısını beklemek bizim hakkımız arkadaşlar orta vadede. Peki ya kısa vadede arkadaşlar? Şimdi bir de kısa vadede bakalım Bitcoin'e. Şöyle bir saatlik alalım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Buradan mıydı? Hesaplamıştık. Evet. Daha önceki Bitcoin hani grafiğimizi şurada demiştik ki Bitcoin şuraya kadar düşer. Şu sarı alana işaretlemiştik. Buralara kadar düşer. Buralara kadar düşmesi iyi bir alım fırsatıdır dedik. Şuralar. Buralara kadar bekle, bekle babam bekle. Şuradan karımızı aldık. Bekle babam bekle, 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 bekle. Buradan yeşili yaktı. Hocam dedi Azize Hanım hatta grupta. Backtest'i tamamladık, döndük diyebilir miyiz dedi. Biz de evet dedik. Geldi. Şurada biraz yanılma. Hani gidiyorduk, hani uçuyorduk, kaçıyorduk. Bir es nefes ve devam. Şimdi ne olmasını bekliyoruz arkadaşlar? Bitcoin'de gene geldik kırmızıya. Gene geldik tepeye. Arkadaşlar bu tepede ne olmasını bekleriz? Bugün için ufak bir geri çekilme. Nasıl bir geri çekilme hocam? Şuradan aldık şeyi. Şöyle biraz geniş çalışalım. Şurayı da kapatalım. Dev ekranımız olsun. Şöyle açalım. Buradan bir dip trendimiz burası. İkinci dip trendimiz burası. Trendleri birleştirelim. Fazla da bir şey yapmayalım arkadaşlar. Burası bir dip noktası. Doğru mu? Doğru. Burası bir dip noktası. Doğru mu? Doğru. Burası bir dip noktası. Doğru mu? Doğru. O zaman Bitcoin'de ne bekleriz sevgili dostlar? Şuradan bir geri çekilme buralara yatay hareketler ve buradan devam etmesini bekleriz. Bitcoin 64.800 dolar seviyesinde şu an arkadaşlar. Olur da 64.060 dolarlara, 64 binlere, 63.999 dolarlara yani şuralara bir geri çekilme yaşarsa bugün yarın bu bir alım fırsatıdır. Tamam. Ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Ben alırım arkadaşlar. Buralara gelir ise. Devam edelim. Şu an baktığımızda yani görünen bu arkadaşlar. Bir geri çekilme, ufak bir geri çekilme. Kaldıraçlar açacak arkadaşlar için ufak bir geri çekilme ardından yön yukarı.
Kaldıraçlı işlem açıyorsanız kıymetli dostlarım kesinlikle ve kesinlikle stopsuz işlem açmıyorsunuz. Ne dedik? Bir geri çekilme bekliyoruz. Sonra bahar bahçe yön yukarı dedik. İşte o geri çekilme esnasında bizi izlemeyen arkadaşlar ya da izleyip de ya bu bir şeyden anlamıyor diyen arkadaşlar yüksek oranda short işlem açmışlar. Acayip derecede short işlemi açmışlar ve son 2-3 saat içerisinde ben bir baktım o yükseliş esnasında 100 milyon küsür dolarların üzerindeydi short işlemlerin likidasyon oranları. Arkadaşlar küçük düşüş, büyük yükselişler bekliyoruz. Küçük düşüş, büyük yükselişler bekliyoruz. Küçük düşüşlerde öyle short açmaya gerek yok. Küçük düşüşlerde beklemek lazım. Büyük yükselişlerde longlarımızı alıyoruz. Kaldıraçlı yapıyorsanız longlarımızı yapıyoruz. Karlarımızı alıyoruz. Şu an kar alıyoruz. Geri çekildiğinde, geri çekilmesini beklerken işte boş boş durayım, short açayım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Geri çekildiğinde tekrar long giriyoruz. Şu an artık dönemimiz bu. 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. 63.500'lerin üzerindeysek taktik bu. 63.500'lerin altında 200 günlük hareketli ortalamanın altındaysak zaten hoş geldin ayı zaten arkadaşlar. O zaman güçlü short, zayıf long denemeleri belki ya da hiç long denemesi bile yapmayız. 63.500'ün üzerindeysek. Evet, bir haber geçti bugün gözümüzün önüne. Halving sonrası arkadaşlar. Bitcoin'de bir halving olayımız oldu, bir yarılanma olayımız oldu. Halving sonrası Bitcoin'de bir geri çekilme olabilir. Halving sonrası bir yatay hareket olabilir arkadaşlar. Böyle bir baktığımız zaman yani bir uçan kaçan bir şey olması için biraz zaman geçmesi gerekir. Bu bazen bir aydır, bazen 2 aydır, bazen 2 haftadır arkadaşlar. Bitcoin Cumhuriyeti'nin tarihini incelediğimiz zaman arkadaşlar baktığımızda bu tarih boğa hareketi, Bitcoin halvinginden boğa hareketi, boğaya girdik ya kesin herkes inandı boğaya. Başlıyordu boğa diyebilmemiz için en uzun süre 289 günmüş sevgili dostlar. Bu da koronanın olduğu yıl. 2000 yılında. 2000 yılında hatta insanlar artık bir daha asla ve asla boğa gelmeyecek. Bitcoin öldü. Kripto paralar bitti. Altcoin'lere bir daha rally göremeyeceğiz dediler. Herkes umutsuzluğa kapıldı. Herkes piyasadan çıktı. Herkes yani mahvoldum ben dedi. Bitcoin 3500 dolarlara kadar düştü. Ve Bitcoin 3500 dolarlardan birkaç ay sonra, birkaç ay bakın fazla değil, birkaç ay sonra 69 bin dolarlara çıktı. 3500 dolar nerede? 69 bin dolar nerede? Şimdi bu 289, 298 bin özür diliyorum yanlış söylemişim. 298 güne bizim ulaşmamıza sadece ve sadece 12 gün kaldı. Uzunca bir süre yatay gezdik. Öldük, bittik, mahvolduk arkadaşlar. Birçok şehit verdik yani birçok şehit verdik. Bu piyasada parasını kaybeden, yok olan, giden bayağı bir şehit verdik arkadaşlar. Ama kalan sağlar. Şimdi biz artık son yani artık son ayının son şeylerini yaşıyoruz. Son dönemlerini yaşıyoruz. Teknik olarak da, taktik olarak da ne derseniz deyin artık sonlarını yaşıyoruz. Güzel günlere çok az kaldı. Şu an iyiyiz, güzeliz. Şu an bir problemimiz yok. İyiyiz, güzeliz ama daha iyi, daha güzel günlere çok az kaldı sevgili dostlar. Tarihler hep bunu gösteriyor. Çünkü şu an hiç kimse boğanın geleceğine inanmıyor. Hepiniz aynısınız. Hepiniz hayal satıyorsunuz. Boğa asla gelmeyecek diye yorumlarım çoğaldı. Bu yorumların çoğalması demek ne demek? İşte geliyor demek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olmasın. Güldür güldür boğa geliyor. Makro stratejinin hisseleri bir başka konu. Mikro strateji arkadaşlar. Mikro strateji ne iş yapar? Vallahi ne iş yapar aslında ben de bilmiyorum. Biraz karanlık işler yapıyor galiba. Ama kazandığı parayı gider Bitcoin atar arkadaşlar. Parasını Bitcoin'de değerlendiriyor. Ve bu adamların hissesi son bir haftada %16 yükseldi. Bunlar Bitcoin'le paralel hareket ediyor. Şimdi makro stratejinin hisselerine bakıyoruz, mikro stratejinin hisselerine yükselmemiş.
Ama Bitcoin'e bakıyoruz yükselmiş. Bu işte bir tuhaflık var diyoruz. Paramızı Bitcoin'den çekip MicroStrategy'nin hisselerine yatırıyoruz arkadaşlar. Hemen peşinden MicroStrategy'nin hisseleri de yükseliyor. Bitcoin'e yetişiyor yani beraber yükseliyorlar. Şimdi baktığımızda MicroStrategy'nin hisseleri %16 yükselmiş. Bitcoin o kadar yükselmemiş. Demek ki Bitcoin de bunu takip edecek gibi görülüyor. Hocam yapmayın, bu dediğinizin hiçbir bilimsel dayanağı yok. Evet, yok. Ama böyle oluyor. MicroStrateji ile Bitcoin hisselerinin birbirine bağlayan böyle bir link, böyle bir ip yok yani, bir kablo yok. Ama öyle oluyor nedense. MicroStrategy'nin hisseleri yükseliyor. Bitcoin düşükse hemen peşinden Bitcoin de yükseliyor. Bitcoin yükseliyor, MicroStrategy'nin hisseleri yükselememiş, hemen peşinden o da yükseliyor. Birbirlerine görünmez bir bağlılar ve MicroStrateji bu haftayı, geçen haftayı %16 yükselişle kapattı. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, olmasın. Neyse, lafı çok uzatmıyorum sevgili dostlar. İyiyiz, güzeliz. Küçük geri çekilmeler gelebilir. 64 bin dolarlara kadar geri çekilmeler gelebilir. Bekleyin, sabırlı olun. O chanting yukarıya attığında, 64 bine indiğinde değil, 64 bine inecek. Yukarıya doğru 4 saatlik ilk yeşili yaktığında almadıysanız, açıkta kaldıysanız, nakitte kaldıysanız alabilirsiniz. Aşağıda bu İngilizce Twitter kanalımın linklerini bırakacağım. Telegram kanalımın linklerini de aşağıya bırakacağım. Gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.